Son zamanlarda izlediğim dizileri anlatacağım bir video ile geldim. Ne oluyor? Ben ne izliyorum? Ne yapıyoruz? Ne yaşıyoruz biz? Nasıl böyle zengin olduğunda kocaman binayı satın aldın? Evde aç kal, çocuklar açtır. Sen para vermiyorsun. Ve şimdi ben bu diziyi nasıl anlatayım, nasıl öveyim, nasıl hak ettiği değeri vereyim inanın bilmiyorum. O kadar alakasız ki. Bakın şimdi bu sıralamaya bakınca fark ettim onu. Bunu söylemeli miyim acaba? Spoiler olabilir. Yani öyle konusuna bakıp da aman Squid Game'i taklit etmişler demeyin lütfen. Yaşayan insanlar kendinden bir şey bulduğu için o sahneleri izlemekte zorlanmış olabilirler ki bu tarz yorumlarda okumuştum. Bazı bölüm finallerinde böyle diye izlediğimi biliyorum. Neler oluyor şu anda falan diye. İzlemediyseniz ne olur oturun izleyin. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bu diziyi anlatamayacağım size. En sevdiğim diziler listesine almam ama kötü olarak da adlandırmam. Merhaba arkadaşlar, Uzan Dostuna hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size son zamanlarda izlediğim dizileri anlatacağım bir video ile geldim. Bunu epeydir yapmıyordum. Nihayet uzun bir zaman sonra bu videoyla gelebildim. O kadar uzun zamandır bunu yapmıyorum ki tam 20 tane dizi birikmiş. Çünkü bu videoları yapmaya başladıktan sonra izlediğim dizileri hep not alıyorum. En sonki videoda anlattığım dizilerin üzerine tam 20 tane daha izlemişim. Bugün bu videoda da size onları anlatacağım. Hem bütün bilgilerini vereceğim her zamanki gibi. Hem de sevip sevmediğime dair, ne düşündüğüme dair kısa yorumlar yapacağım. Tabii ki 20 tane diziyi anlatmak biraz uzun süreceği için ben de bunu 10-10 bölmeye karar verdim ve bu videoyu 2 kısımda bitirmeyi düşünüyorum inşallah. O zaman haydi hemen dizilerimize geçelim. Bir numaralı dizimizin adı Parasite The Grey. 2024 yılında Netflix'te yayınlandı. 6 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları John Soni, Ko Kyo-wan, Lee Jong-yun. Konusundan bahsedelim. Bir gün gizemli parazitler gökyüzünden düşmeye başlıyor ve bu parazitler insanların vücutlarını konakçı olarak kullanıyorlar. Yani bayağı onların içine giriyorlar ve o vücudu ele geçiriyorlar. Sonrasında da başka insanlara, diğer insanlara saldırmaya başlıyorlar. Ve bir süre sonra insanları konakçı olarak kullanan bu parazitler kendi içlerinde bir örgüt oluşturuyor. Tabii ki de bunlar bir araya geldikten sonra dünyayı ele geçirme planları yapıyorlar her zamanki gibi. John Soni başrol kadın karakterimizde bir parazit tarafından istila ediliyor. Fakat o kızın şöyle bir özelliği var. O parazit bizim kızın beynini tamamıyla ele geçiremiyor. Kız paraziti de içinden çıkaramadığı için bildiğin parazitle kız aynı bedenin, aynı vücudun içinde yaşamaya başlıyorlar. Bir de bu parazitlerin peşinde olan, onları durdurmaya çalışan insanlar var. Tabii ki onlar da kendi içlerinde örgütleniyor o insanlar. Dünyalarını koruyabilmek adına o parazitlere karşı savaş açıyorlar. 2 tane daha başrol karakterlerimiz var. Birisi Ko Kyo-wan. O da bir gün küçük kız kardeşini kaybediyor. Onun da parazitlerle bir alakası olduğunu düşündüğü için o da parazitlerin peşine düşüyor. Bir de Lee Jong-yun var. O da parazit görev gücünün şefi ve bu kadın da kocasını parazitler yüzünden kaybetmiş ve hayat amacı tamamen onları ortadan kaldırmak olmuş. Böyle tamamen değişik, fantastik bir hikayesi var bu dizinin. O dönemler özellikle bayağı bir dönmüştü sağda solda. Ben de merak edip izlemiştim. Zaten 6 bölünmüş, bakayım neymiş bu diye. Çok da değişik görünüyor çünkü o parazitlerin içine girdiği insanların görselleri çok enteresan. Böyle suratlarından bir şey çıkıyor falan. İnsanları parçalıyorlar, öldürüyorlar. Bayağı tabii ki de böyle kanlı, bol öldürmeli bir dizi. Eğer böyle şeylerden rahatsız olmuyorsanız, yaratıklı canavarlı şeylerden hoşlanıyorsanız bu diziyi de seversiniz diye düşünüyorum. Diziyi sevip sevmediğim kısmına gelelim. Çok bayıldım mı? Hayır. Ama izlerken de asla sıkılmadığım, gayet akıp giden bir dizi olmuştu. En sevdiğim diziler listesine almam ama kötü olarak da adlandırmam. Benim için bayağı böyle orta karar. İzlemesi farklı olan bir diziydi Parasite The Grey. Geçiyorum bir diğer diziye. Castaway Diva. TVN'de 2023 yılında yayınlandı. 12 bölümlük bir dizi. Başrol oyuncuları Park Eun-bin, Kim Hyo-jin, Chae Jong-yop ve Cha Hak-yeon. Park Eun-bin yani esas kızımız Kore'deki bir adada yaşayan gayet pozitif, gayet tatlı genç bir kız. Bir hayali var, o da şarkıcı olmak. Fakat ne yazık ki buna engel olan da bir baba var başında. Annesi yoktu diye hatırlıyorum. Babası da çok lanet bir herif. Sürekli böyle kıza zarar veriyor. Hayallerini gerçekleştirmesine zaten asla izin vermiyor. Tamamen
gerçekten böyle olumsuz, gıcık, negatif bir karakter. Bir de bu kızcağızın okuldan bir arkadaşı var. O arkadaşı olan çocuk da bizim kızın hayalini gerçekleştirmesini çok istiyor. O yüzden de ona yardım etmeye karar veriyor. Ve bir gün bizim kız Seul'deki bir yarışmaya video gönderiyor. O videonun sonrasında da kızı arıyorlar. Diyorlar ki biz sizi seçmelere davet ediyoruz. Kız tabii çok heyecanlanıyor falan. Ve bir şekilde oraya giden bir gemiye biniyor. Fakat gemide giderken yaşadığı bir şey nedeniyle, anlatmayacağım spoiler olmasın diye, gemiden düşüyor ve uyandığında kendini ıssız bir adada buluyor. Ve bu kızcağız tam 15 yıl o adada mahsur kalıyor. Ve bir gün adaya gelen bazı insanlar tarafından da fark edilip kurtarılıyor. Asıl hikaye buradan sonra başlıyor ki bu anlattığım ilk bölümlerdi. Bizim kız haliyle 15 yıl boyunca ıssız bir adada kalmış olduğu için sonrasında değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. O kısım çok eğlenceliydi. Tabii ki Seul'e götürüyorlar kızı. Kızın hikayesi bir haber haline geliyor. Bayağı bir konuşuluyor falan. Ve o da değişen dünyaya, değişen teknolojiye, değişen hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Ve tabii ki bu süreçte de yine şarkıcı olma hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da ona çocukluk zamanlarında yardım eden sınıf arkadaşını bulmaya çalışıyor. Bu çok naif, çok tatlı, çok samimi, çok doğal bir hikaye. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle Park Eun-bi'nin halleri, o yeni dünyaya uyum sağlama çabaları, yani sonuçta 15 yıl ne olursa olsun bizim 15 yıl öncesiyle şimdiki bir değil. Değişen birçok şey var. Hani öyle çok büyük farklılıklar olmasa da hani böyle o ortama uyum sağlama çabası, sonrasında şarkıcı olmak için başına gelenler, uğraştığı şeyler, uğraşmak zorunda kaldığı insanlar falan. Çok aslında izlemesi tatlı bir hikayeydi. Hatta dizi bittiğinde Twitter'da da şunu yazdığımı hatırlıyorum. Yani böyle bittiğinde yüzde gülümseme bırakan dizileri çok seviyorum gibi. Bu da o tarz bir hikayeydi çünkü. Böyle hakikaten finalini izlediğinizde gülümseyerek ekrana bakıyorsunuz bir süre. Daha böyle olumlu, daha böyle düzgün karakterlerin, insanların yer aldığı dizileri izlemekten çok keyif alıyorum. O yüzden zaten ben çok fazla böyle entrikaların, kötü adamların olduğu dizileri izlemeyi sevmiyorum. Yani bu da benim çok pozitif, çok sıcak ve samimi hatırladığım bir dizi, Castaway Diva. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Bu tarz dizileri seviyorsanız bundan da keyif alırsınız diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer dizi. Yalnız anlattığım dizilerin birbirleriyle alakasızlığı. Parazit, The Grey, Castaway Diva. Şimdiki dizimiz ne? The Age Show. O kadar alakasız türler ki bunlar. Ama ben bunu bilerek yapıyorum genelde. Garip bir dizi izliyorsam sonrasında daha sakin bir dizi izlemeye çalışıyorum. Bundan sonra anlatacağım dizi ne peki? Daily Dose of Sunshine. O kadar alakasız ki, bakın şimdi bu sıralamaya bakınca fark ettim onu. Neyse efendim, The Age Show'la devam ediyorum. 2024 yılında Netflix'te yayınlandı. 8 bölümden oluşan bir dizi. Başrol oyuncuları Ro Jun-yeol, Chon Woo-hee, Park Jong-min, Lee Yeol-eum, Park Hae-jun, Lee Ju-young, Moon Jong-hee ve Bae Sung-woo. Bu da çok kalabalık bir kadro. Önce konusunu anlatayım, sonra diziyle ilgili ne düşündüğüme geçeceğim. Biraz farklı bir diziydi çünkü. Paraya ihtiyacı olan 8 kişi var. Bu az önce isimlerini okuduğum kişiler zaten onlar da. Bir gün bir gerçeklik oyunu olan Money Game'e davet ediliyorlar. Bu 8 kişi sadece beton duvarlardan oluşan, yani böyle bir bina gibi değişik bir yapı var ve o yapıda kalacaklar bir süre. Oradan çıkamıyorlar. Eğer burada 100 gün dayanabilirlerse 44.8 milyar wonluk ödülü eşit olarak bölüşebilecekler. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yiyecek, su, elektrik gibi ihtiyaçlar da dahil olmak üzere harcadıkları her şey normal fiyatlardan 1000 kat daha pahalı ve tabii ki bu para kazanacakları o ödülden düşürülüyor. Yani aslında tamamen kısıtlı şartlarla orada yaşamak zorundalar. Aksi takdirde zaten kazandıkları paranın bir anlamı olmayacak. Çünkü oraya vermiş olacaklar ve çok pahalı bu arada her şey. Nasıl diyeyim? Böyle bazı sahneleri gözüme geliyor bu dizinin. O kadar enteresan şeyler vardı ki. Zaten buna hatta insanlar şey demişti ilk zamanlarda. Squid Game'in yokluğunda iyi gider. Bu da böyle bir oyuna davet ediliyorlar. Orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Para ödülü var falan. Yani aslında Squid Game'in işte ne bileyim Alice in Borderland'in bir tık farklı bir versiyonu gibi ama yani kulağa öyle geliyor başta. Ama izlediğiniz aslında çok farklı bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Öyle Squid Game gibi farklı bir sürü platformu yok. Bir tane alan var. Bir tane ortak alan var. Bir de hepsinin kaldığı odalar var. Bakın çok enteresan mesela. Hatırladıklarımı söylüyorum size. En alt kattan başlıyor. İşte 8 tane kat var ve katlar yukarıya çıktıkça, bunu söylemeli miyim acaba?
spoiler olabilir. Neyse bunu söylemeyeceğim. Bu spoiler olabilir izleyenler için. Hatırladım şu anda. Güzeldi çünkü o kısım. Ama bu diziyi kesinlikle izlemediyseniz izleyin diyeceğim ama son kısımlarda, son bölümlerde iş biraz çığırından çıkıyor. Hani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Ben izlerken şey diye izledim. Ne oluyor? Ben ne izliyorum? Ne yapıyoruz? Ne yaşıyoruz biz? Bunlar orada neler yaşıyorlar falan. Çünkü bir yerden sonra artık kafayı kırıyorlar ve kafayı kırdıktan sonra inanılmaz şeyler yaşanıyor. İnanılmaz vahşileşiyorlar. Çok değişik sahneleri vardı. Yani bu kafayı kırıp delirmelerini, vahşileşmelerini falan izleyebilecekseniz şiddetle tavsiye ederim The Age Show'u. Çünkü çok uçuk bir dizi ve böyle dizileri izleyince nasıl diyeyim sizi çok başka dünyalara, başka yerlere götürüyor yani. Eğer bu tür konulardan rahatsız olmuyorsanız işte bu vahşileşmeleri, birbirine karşı delirmeleri falan çünkü böyle bir delirmeden bahsetmiyoruz. Bu diziyi kesinlikle izlemelisiniz. Hele bir de dediğim gibi işte Alice in Borderland, Squid Game çok güzel dizilerdi. Var mı bu tarz bir iş falan diyorsanız aha da The Age Show tam olarak size göre. Yani öyle konusuna bakıp da aman Squid Game'i taklit etmişler demeyin lütfen. Bu tarz bir dizi hani bir oyuna davet edilen oyuncuların anlatıldığı bir dizi benzerlerinden ne kadar ayrılabilirse bu da o kadar ayrıydı gerçekten. Geçelim bir diğer diziye. Sıradaki dizimizin adı Daily Dose of Sunshine. Bir öncekiyle yine gram alakası olmayan bir dizi. Çünkü bu da onun aksine tamamen sade, naif, tatlı bir insan hikayelerinin anlatıldığı bir dizi. 2023 yılında bu da Netflix'te yayınlandı. 12 bölümden oluşan bir dizi. Başrol oyuncuları Park Bo-young, Yeon Woo-jin, Jang Dong-yeon. Park Bo-young bir hastanede hemşire olarak çalışıyor. Sonrasında bir sebepten dolayı normal her zamanki çalıştığı bölümünü değiştirip başka bir bölüme transfer oluyor ve tabii ki de yeni bir bölüme geçmiş olduğu için de bayağı bir zorlanıyor mesleki anlamda. Böyle bir afallıyor, yapmakta zorlanıyor. Çünkü çalıştığı yeni yerde hastalar psikolojik olarak sıkıntılı hastalar. Hani birden saldırabiliyorlar, garip hareketler yapabiliyorlar ve orada onlara nasıl davranacağınızı bilmeniz gerekiyor. Nasıl yaklaşacağınızı. En ufak bir hatada o hastayı daha çok çıldırtabiliyorsunuz mesela. O da onu zapt edilemez bir hale getiriyor. O yüzden çalıştığı iş ortamı sakin bir hayattan birden böyle bir yere geçince bizim kız bayağı bir zorlanıyor. Fakat neyse ki orada bir de başhemşiremiz var. Lee Jong-un'un canlandırdığı karakter. Onun sayesinde bizim kız yine birazcık da olsa oraya alışmaya başlıyor. Bir de başrol erkek karakterimiz var Yeon Woo-jin. O da yine hastanede doktor olarak çalışıyor. Proktoloji bölümü diyor ama yani bunu işi bilmeyenler haricinde hiçbirimiz anlamıyoruz. Ben de diziyi izlediğim için biliyorum. Elleriyle yaptığı bir iş var kısacası. Ve onun da böyle ellerini çıtlatma hastalığı vardı galiba. O hastalık yüzünden de işte parmaklarının kalınlaştığını falan söylüyorlar hatta. Ve bu o kadar böyle büyük bir takıntı haline gelmiş ki sürekli elleri böyle, sürekli elini çıtlatıyor falan. Öyle hatırlıyorum sanki titreme değildi de çıtlatma hastalığı vardı. Ve bu doktorumuz bizim hemşire kızı gördüğünde bu el çıtlatma takıntısının durduğunu fark ediyor. Bayağı ona iyi geldiğini fark ediyor ve sonrasında da tabii ki o kızla böyle bir arkadaşlık kuruyor. Sonra tabii ki o arkadaşlık başka şeylere dönüşüyor. Bir de bizim kızın Jang Dong-yeon'un canlandırdığı bir yakın arkadaşı var. O yakın arkadaşıyla da arası çok iyi aslında. Çok tatlı bir ikililer. Fakat ne yazık ki o çocuğun da hayatını olumsuz etkileyen büyük bir sırrı var. Yani genel itibarıyla aslında böyle bir hikaye. Çok fazla da detay vermek, hikayesini anlatmak istemiyorum ama klasik kelimeleri kullanacağım yine. Bu da aşırı naif bir hikayeydi. Park Bo-young özellikle zaten öyle bir kız. Çok seviyorum onun o sakin aurasını. Onu gördüğünüzde bile garip bir şekilde sakinlik hissi veriyor bence Park Bo-young. Bilmiyorum bunu bir tek ben mi öyle düşünüyorum ama görüntüsünden kaynaklı zannedersem böyle çok ufak tefek ama çok da hoş bir görüntüsü var. Ben bayılıyorum o kıza. Bir yandan da çok yormayan bir dizi diyeceğim ama Park Bo-young'un bir ara dizide yaşadığı bir psikolojik bir sıkıntı var. Yani ben onu yaşamadığım için çok etkilenmedim ama yaşayan insanlar kendinden bir şey bulduğu için o sahneleri izlemekte zorlanmış olabilirler ki bu tarz yorumlarda okumuştum. Çok üzüldüm, içim karardı işte ben de yaşamıştım zamanında falan gibilerinden. Belki o sahneler biraz zorlayabilir ama o da yine gerçekçilikten kaynaklı zorlayabilir. Yani hani gerçek hikayeler, gerçek hayatlar. O zaten hastanedeki hastaların hayatlarına da odaklanıyorsunuz bir yerden sonra. Onlar da çok duygusal, etkileyici hikayelerdi. Yani kısacası Daily Dose of Sunshine benim böyle sakin, sade, naif hatırladığım dizilerden bir tanesiydi. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden izlemediyseniz bu diziyi ve bu tür dizileri de seviyorsanız bunu da tavsiye ederim size.
5. dizimizin adı Still 17 yani Still 17. Ne gerek var artistlik yapmaya? 2018 yılında SBS'te yayınlandı. 16 bölümden oluşan bir dizi. Başrol oyuncuları Shin Hye-sun, Yang Se-jong, An Yo-sop, Ye Ji-won. Shin Hye-sun başrol kadın karakterimiz daha 17 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonrasında komaya giriyor. Tam 13 yıl sonra komadan uyanıyor. Haliyle zihinsel olarak yaşı 17 olmasına rağmen yaşının artık 30 olduğunu öğrendiğinde bayağı büyük bir şok yaşıyor. Bir de Yang Se-jong'un canlandırdığı karakterimiz var. O da 30 yaşında bekar bir adam ve set tasarımcısı olarak çalışıyor. 13 yıl önce yaşadığı bir travma nedeniyle o da insanlarla doğru düzgün iletişim kurmayı beceremiyor. En yakınlarından bile uzak duran bir adama dönüşmüş ve bu şekilde yaşayıp gidiyor. Sonrasında tabii ki bizim kız komadan uyandıktan sonra bunların bir şekilde yolları kesişiyor. Şimdi tarihlerden anlarsınız zaten bu ikilinin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bu ikilinin biz bir araya geldikten sonraki bağlantılarını çözme aşamalarını izliyoruz. Yani aslında güzel bir geçmiş hikayesi yazmışlar. Benim hoşuma gitti. Artı olarak bir de kızın işte 17 yaşında komaya girip 13 yıl sonra 30 yaşındayken uyanması ve o afallama durumunu yaşamasını izlemek güzeldi. Çünkü nasıl diyeyim size, düşünsenize uyanıyorsunuz, kendinizi 17 yaşında zannediyorsunuz. Tavırlarınız öyle, hareketleriniz öyle. Siz daha ergen bir çocuksunuz aslında. Ama insanlar diyor ki ne 17'sinden bahsediyorsun, sen 30 yaşındasın. Ve bir anda böyle yetişkin olmaya, yetişkin olduğun fikrine alışmak zorunda kalıyorsun. Değişik bir haleti ruhiyeydi. Ve bizim çocukla olan bağlantıları da bence güzeldi. Artı bir de zaten An Yo-sop'un canlandırdığı bir başrol erkeğimizin yeğeni rolü vardı. O da çok komik bir karakterdi. Genel itibarıyla çok severek izlediğim bir dizi oldu. Kızın dediğim gibi o afallaması, çocukla bağlantı kurması, çocuğun o soğukluğunu, o donukluğunu kırma aşaması çok güzeldi. Artık 2018 biraz eski kalıyor ama eski bir dizi de diyebiliriz buna ama zaten Netflix'ten izlemiştim ben. Eğer kaldırmadılarsa Netflix'te hala var. Yani sevgili dostlar, izlemediyseniz bu diziyi de tavsiye ederim. Bir diğer dizimizin adı Romance in the House. 2024 yılında JTBC'de yayınlandı. 12 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Jijini, Kim Ji-soo, Son Na-eun ve Mino. Konusu şöyle. Jijini ve Kim Ji-soo bu dizide evliler. Ve bu evliliklerinden de bir kız bir erkek çocukları var. Kız çocuğu da zaten Son Na-eun. Fakat ne yazık ki bu ikili evliyken baba kişisi yalan yanlış iş girişimleri nedeniyle sürekli parasal olarak zarara uğramış. Hem ailesine zarar vermiş, hem kendine zarar vermiş. Eline geçen her parayı saçma sapan iş girişimlerinde çarçur etmiş. Hatta kendine verdiği zarar yetmemiş, ailesinin, karısının birikimlerine de, onun parasal durumuna da zarar vermeye başlamış ve haliyle de bu yüzden aile artık onu tahammül edememeye başlıyor. Karısından çok büyük tepki görüyor, kızından çok büyük tepki görüyor. Karı koca bu yüzden de boşanmak zorunda kalıyorlar. Tabii ki çocuklar kadında kalıyor ve bu sefer o kadıncağız 2 tane çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalıyor. Böyle bir sürü farklı işlerde çalışarak. Aradan zaman geçiyor. 11 yıl sonra büyük bir markette yarı zamanlı çalışmaya hala devam ediyor bu kadın. Bir de kızı var demiştim ya, Son Na-eun'un canlandırdığı. O da bu kadının yarı zamanlı çalıştığı markette yönetim kısmında çalışıyor ve aslında bayağı böyle hayatı annesini mutlu edebilmek üzerine yaşamaya başlıyor. Çünkü anne o zamana kadar o kadar çok şey yaşamış ve çekmiş ki hayatını yaşamamış, çocuklarını büyütmek için çalışmak zorunda kalmış falan. Haliyle kız da böyle kendini ona karşı sorumlu hissediyor. Hep şey gibi bir hayali var. İşte ben çok çalışacağım, anneme çok iyi bakacağım ve annem artık çalışmak zorunda kalmayacak gibi bir durumu var bizim kızın. Oğlu da tam tersi bu arada, kızla hiç alakası yok. O da tamamen baş belası, saçma sapan kafasına göre yaşayan bir tip. Ve yıllar sonra bir gün bu ailenin babası yeniden karşılarına çıkıyor. Öğreniyorlar ki bunların zaten yıllardır yaşadıkları binayı babaları satın almış. Tabii ki hepsi şok. Diyorlar ki yani nasıl? Sen 5 parasız kazandığın parayı sürekli çarçur eden bir adamdın. Sen nasıl böyle zengin olduğunda kocaman binayı satın aldın? Evde aç kal, çocuklar açtır. Sen para vermiyorsun diye büyük bir soru işaretiyle yaşamaya başlıyorlar. Ve tabii ki bu adam da hem ailesine yakın olmak için hem de orayı satın almış olduğu için o binadaki dairelerden birine yerleşiyor ve eski karısına tabii ki ufak ufak yeniden yanaşmaya başlıyor. Buna en çok karşı çıkan kişi kim? Tabii ki kızı. Kızı asla annesinin yeniden babasıyla evlenmesini, babasıyla birlikte olmasını istemiyor. Yani biz bir süre sonra bu dağılmış ailenin yeniden bir araya gelme savaşını izliyoruz. Daha doğrusu adam veriyor bu savaşı. Bir de
Mino'nun canlandırdığı karakter var. O da bizim kızın çalıştığı marketin güvenlik görevlisi. Fakat bir süre sonra anlıyoruz ki aslında o marketin sahibinin oğluymuş kendisi. Bunlar spoiler değil bu arada. Zaten özete baktığınızda da bu cümleleri görüyorsunuz. Artı olarak bunların zaten ilk bölümlerde gördüğünüz şeyler. O yüzden spoiler olarak adlandırmıyorum kendilerini. Böyle bir hikayesi var. Aslında tamamen diyorum ya, bir ailenin bir araya gelme hikayesi. Artı olarak Mino'nun da bu aileye bir şekilde dahil olma hikayesi. İzlerken keyif aldığım bir diziydi garip bir şekilde. Normalde aslında hiç ilgimi çeken bir oyuncusu da yoktu ama ne sebeple bu diziye başladım hiçbir fikrim yok. Galiba bunu da Netflix'te görmüştüm. O yüzden önüme çıktı, hadi bakayım neymiş falan diye izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam hatta güncel izlemiştim ve izledikten sonra da gayet keyif aldığımı, hiç sıkılmadan izlediğimi fark edip devam ettirmiştim. Çok böyle ultra mükemmel bir dizi diyemeyeceğim ama keyifli, izlemesi güzel. O çiftimizin özellikle Cicini ile Kim Ji-soo, işte anne baba karakterlerinin birbirleriyle iletişimleri güzel. Babanın bu arada gizemi çok güzel. Yani o adama ne oldu da zengin oldu, ne oldu da o parayı buldu ve o binayı alacak hale geldi sorusunu dizinin sonuna kadar öğrenemiyorsunuz. Bence en güzel kısmı buydu hatta bu dizinin. Adam da açık açık asla anlatmıyor. Hatta bazı olumsuz durumlar var. O durumları da bu adamla bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Onları araştırıyorlar falan. Çok değişik bir hikayesi vardı aslında. O kısımdan bahsediyorum özellikle. Bence dizinin en güzel kısmı da o merak duygusuydu. O yüzden izlemediyseniz bunu da tavsiye edebilirim. Özellikle böyle tatlı tatlı didişen ailelerin hikayelerini seviyorsanız bu da güzel bir dizi olacaktır sizin için. Geçiyorum bir diğerine. Bir diğer dizimizin adı Love Next Door. 2024 yılında TVN'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Jong Hae-in, Jong So-min, Kim Jae-in, Yoon Ji-on. Başrol erkek karakterimiz Jong Hae-in, Kore'nin en genç, en yetenekli mimarlarından bir tanesi. In adlı bir mimarlık atölyesi var. Orayı yönetiyor aynı zamanda. Sadece mesleğinde iyi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda harika bir kişiliğe de sahip. Görsel olarak da çok yakışıklı bir adam. Aslında çok mükemmel bir hayatı varmış gibi görünse de onun da aslında çocukluk yıllarında silmek istediği bazı anıları var. Bu silmek istediği anıların başrolünde kim var? Başrol kadın karakterimiz Jong So-min. Onunla da şöyle bir hikayeleri var. Jong So-min'in annesiyle bizim çocuğun annesi yıllar önce, daha bunlar çocukken, arkadaş oluyorlar. Evleri de zaten yan yana, aynı bölgede oturuyorlar ve bir şekilde Jong Hae-in'in annesi işi nedeniyle sürekli yurt dışına çıktığında o garibimi, o çocukcağızımı hep bizim kızın annesi bakıyor. Annesi onunla ilgileniyor falan. O yüzden de haliyle sürekli bir aradalar. Bizim kız da çok deli dolu bir tip olduğu için çocuğu sürekli garip garip hallere düşürüyor. Bazı zamanlarda onu koruyup kolluyor olsa da bazı zamanlarda da onu gerçekten zor durumlara düşürüyor. Ve haliyle de bu durum çocuğu yıllar sonrasında böyle ondan, o anılarından kurtulmak istediği bir hale getiriyor. Bu arada Jong So-min'den de bahsedeyim çok kısa. O da gayet yetenekli, gayet başarılı bir öğrenciymiş gençken. Hatta hep böyle sıralamalarda birinci oluyor. Gayet zeki bir kız ve başarılı bir üniversiteden mezun olduktan sonra da büyük bir şirkette işe giriyor. Hatta o şirket Amerika'daydı. Amerika'da da o şirkette uzun bir süre çalıştıktan sonra birden bir sebepten dolayı işinden ayrılıyor ve yeniden doğup büyüdüğü Kore'deki mahallesine geliyor. O zamandan beri de işsiz bir hayat yaşıyor. Hatta bu konuda anneyle de çok çatışıyorlar. Anne için büyük bir gurur kaynağı kızının Amerika'da büyük bir şirkette çalışıyor olması. Kız gelip de ben şirketten ayrıldım, artık bir süre çalışmayacağım dediğinde de bayağı büyük çatışmalar yaşıyorlardı. O sahneler de güzeldi. Ve tabii ki bu iki başrol karakterimiz aynı bölgede bir araya geldiklerinde yine karşılaşıp arkadaşlıklarını sürdürmek durumunda kalıyorlar. Fakat tabii ki bu arkadaşlık başlarda bolca didişmeli bir haldeyken sonrasında söylemeye gerek yok. Romantik komedi izliyoruz sonuçta. İlişkileri aşka dönüşüyor. O ilk zamanlardaki kavga etmeleri çok güzeldi. Ben çok eğleniyordum o sahneleri izlerken. Aslında sürekli bir aradalar ama sürekli de birbirlerine laf sokuyorlar. Habire kavga ediyorlar falan. Böyle saçma sapan bir ilişkileri vardı. Tabii ki çok tatlı bir şeye dönüşüyor sonrasında ama benim için aslında güzel hatırladığım, pozitif hatırladığım bir dizi. Ben çok keyif aldım. Başrol ikilinin birbiriyle uyumunu çok sevdim. Sahneleri çok sevdim. Çok gülerek, çok eğlenerek izlediğim bir diziydi. Fakat bu ne yazık ki sektör temsilcileri tarafından seçilen en kötü diziler listesine girdi Love Next Door. O da işte çok klişe, beklendik sahneler var. Hikayesi o şekilde ilerliyor dedikleri için almışlar o listeye. Evet, klişe sahneleri vardı. Yani ne gerek var böyle bir şey dediğimiz sahneleri de vardı. Ama onları koyduğumda bir kenara ben bu diziyi çok güzel hatırlıyorum. Bir diğer dizimizin adı Connection. 2024 yılında SBS'te yayınlandı. 14 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Ji-sung, Jeon Mi-do, Kwon Yeol, Kim Kyung-nam. Konusu şöyle sevgili dostlar. Ji-sung başrol karakterimiz Anyon Polis Karakolu'nda uyuşturucu görev gücünde usta bir dedektif. Çok kuralcı, çok net,
Her şeyi kitabına, kuralına uygun yaşayan bir adam. Ve hayatındaki insanların zarar gelmesinden korkarak, daha doğrusu onlar yüzünden zayıf düşmekten korkarak etrafındaki insanlarla hep arasına bir duvar örmüş. Bunu bayağı ailesine bile yapmış. Onlar ona etkilemesin, zayıf düşürmesin, kimse onları kullanıp buna zarar veremesin düşüncesiyle hiç kimseyle doğru düzgün bir iletişimi kalmamış. Sadece iş odaklı yaşayan bir adam. Fakat bir gün ne yazık ki başına çok kötü bir şey geliyor. Bu uyuşturucu görev gücünde çalışan adamcağızımı uyuşturucu bağımlısı olmaya zorluyorlar. Bir yerde kaçırıyorlar. Kaçırdıktan sonra buna bir uyuşturucu veriyorlar, enjekte ediyorlar ve sonrasında da bu adam ne yazık ki uyandığında da uyuşturucu bağımlısı bir adama dönüşmüş olduğunu görüyor ve tabii ki de hayatı mahvoluyor. Sonrasında ona bunu yapanların kim olduğunu bulmaya çalışıyor bütün gücüyle. Ve bunu yaparken de iş yerindeki insanlara durumunu yansıtmamaya çalışıyor. Çünkü diyor ki bunu öğrenirlerse beni görevden alırlar. Beni görevden alırlarsa ben bana bunu yapanları bulamam. O yüzden gizli kapaklı, kimseye bir şey söylemeden, sessiz sedasız bu suçu işleyen kişileri bulmaya çalışıyor. Bu arada bir de geçmişten gelen bir hikaye var. Bizim Jisong'la da bağlantılı. Jisong'un okul zamanlarında yakın olduğu bir arkadaşı var. O arkadaşı bir süre sonra okulun can sıkıcı olan bir arkadaş grubu var. İşte bir tanesi çok zengin, şımarık bir çocuk. Diğerleri de ona yalakalık yapıyor falan. Ve bir şekilde bizim Jisong arkadaşının da o ekibe bulaştığını öğreniyor. Onunla iletişimini kesiyor. Aslında çok yakın arkadaşlar. Yıllar sonra işte büyüdüklerinde ve o polis haline geldiğinde bizim dedektif o arkadaşının öldüğünü öğreniyor. Arkadaşının ölümüyle kendisini uyuşturucu bağımlısı yapan insanların da bağlantılı olduğunu öğreniyor. Sonra biraz daha araştırınca o lisedeki lanet ekibin, arkadaş grubunun konularla tamamen alakalı olduğunu öğrenip bunu araştırmaya başlıyor. Yani her şey aslında adı üstünde birbiriyle bayağı bir bağlantılı ve bizim Jisong da bu karmaşık hikayenin peşine düşüyor. Bir de Jeon Mi-do var, başrol kadın karakterimiz. Yerel bir haber muhabiri. O biraz garip bir kadın. Çekinmeden her şeyi çatır çatır söylüyor ama yeri geldiğinde rüşvet falan da kabul ediyor. Böyle de garip bir karakteri var. O yüzden de mesela çalıştığı yerden kovuluyor. O da bulunduğu bölgeyi değiştirip Anyon şehrine dönmeye karar veriyor ve orada da Anyon Ekonomik Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başlıyor. Ve tabii ki o süreçte bizim Jisong'la yeniden yolları kesişiyor. Yeniden yolları kesişiyor diyorum. Çünkü o da aslında Jisong'un liseden arkadaşlarından bir tanesi. Yani aslında şöyle bir şey. Kötü arkadaş grubu var, bir iyi arkadaş grubu var ve bunlar yıllar sonra birbirlerine karşı savaş açıyorlar ve gerçekten bayağı deli dehşet şeyler yaşanıyor. Çok güzel bölüm finalleri vardı. Onu çok net hatırlıyorum. Bazı bölüm finallerinde böyle diye izlediğimi biliyorum. Neler oluyor şu anda falan diye. Hikayesi biraz ağır. Onu hep söylüyorum. Yani izliyorsanız çok dikkatli izlemeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla karakter var. Çok fazla geçmiş hikayeyle günümüz hikayesi birbiriyle bağlantılı. Ya benim zorlandığım yerler olmuştu. İsim böyle Asyan Wiki'yi açıp bu kimdi falan diye baktığım da olmuştu. O yüzden dikkatli izlemeniz gerekiyor. Öyle kafanız çok dalgınsa, dağınıksa falan Connection'ı çok anlayamayabilirsiniz. Ama sağlam bir hikaye izleyelim gözüyle bakıyorsanız Connection'ı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir hikayesi vardı. Daha da yeni Netflix'e geldi hatta. Ben izlerken Netflix'te yoktu. Ben normal başka sitelerden izlemiştim. Şu an kendisini Netflix'te de bulabilirsiniz. Connection diye arattığınızda. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. 9 numarada Lovely Runner. 2024 yılında TVN'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Byung Woo-seok, Kim Hae-yoon, Song Gun-hee. Byung Woo-seok bu dizide çıkışından beri çok büyük başarılar yakalamış, çok ünlenmiş bir şarkıcıyı canlandırıyor. Hayatı aslında dışarıdan bakıldığında mükemmel, böyle parıl parıl, çok güzel gibi görünse de iç dünyasında hiç de öyle değil. İş hayatı yüzünden, yaşadığı baskılar yüzünden tamamen yıpranmış durumda. Bu arada bir de bizim başrol kızımız var, İmsol. O da bizim bu çocuğu çok seviyor, hatta hayranı. Çünkü küçükken bizim kız bir kaza geçirmiş ve o kaza sonrasında o da hayattan tamamen vazgeçmek üzereyken, çok mutsuz bir dönemindeyken bu çocuğun şarkısını duyuyor ve o şarkı onu çok mutlu ediyor. Nasıl diyeyim, motive ediyor gibi bir şey. Ve sonrasında da hem o çocuğa hem de gruba, özellikle çocuğa büyük bir hayranlık duymaya başlıyor. Baya böyle konserlerine katılıp onu takip etmeye başlıyor. Fakat ne yazık ki bizim bu şarkıcı çocuk yaşadıklarına katlanamayıp intihar etmeye karar veriyor. Bunu başarıyor, hayatını kaybediyor ve bizim kız da bunu duyduktan sonra yıkılıyor. Sonra o süreçteyken nasıl oluyorsa artık bir şekilde bizim kız 15 yıl öncesine geri gidiyor. Orada daha bizimkiler 19 yaşında bir lise öğrencisi. Zaten bu arada şöyle de bir şey var. Lisedeler
derken bizim çocuk bizim kızla aynı lisede mi okumuş? Liseleri yan yana mıymış? Öyle bir şeymiş. Ama tabii o zamanlar ünlü olmadığı için, tanınmadığı için doğru düzgün kız bunu bilmiyor. Sonra yıllar geçip ünlendikten sonra, onun o okulda okuduğunu öğrendikten sonra işte çok üzülüyor, diyor ben diyor böyle bir fırsatı nasıl kaçırdım, adamla aynı yerde okuyormuşuz falan filan. Sonra yine tabii ki bu dediğim gizemli olay sayesinde 15 yıl geriye gidip o lisedeki zamanlarına gittiklerinde yaptığı ilk şey koşa koşa o aşık olduğu, hayran olduğu çocuğu bulmak oluyor. Tabii ki herkes şaşkın, bu kız niye bu çocukla bu kadar ilgileniyor falan gibilerinden. Ve tabii ki de onun o hani ölüme götüren süreç her neyse onu düzeltmeye çalışıyor. Onu iyileştirmeye çalışıyor. Onun sürekli yanında olmaya çalışıyor. Böyle bir hikayesi var Lovely Runner'ın. İnanılmaz keyifli bir diziydi. Zaten genel itibariyle internette de sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden bir tanesi oldu. Her ne kadar reytingi çok yüksek olmasa da benim fırsatım olsa gerçekten oturup bir daha izleyeceğim dizilerden bir tanesi oldu Lovely Runner. Kızın bir de şöyle bir durumu vardı üstelik. Geçmişe gitmeden önce, 15 yıl öncesine gitmeden önce dedim ya, büyük bir kaza geçirip hayattan vazgeçiyor gibi oluyor diye. O kazada bizim kız yürüme yeteneğini kaybediyor. İşte bayağı tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor falan. Sonrasında haliyle 15 yıl geriye gidince, o kazayı yaşamadığı haline gidince yeri işte yürümeye başladığını fark ediyor falan. Bir de öyle bir değişim var arada. Çok enteresan, böyle bir süre sonra gelgitli bir şeye dönüşüyor. Bu kız seviyor ama böyle hikayeleri. Extraordinary You da böyle bir şeydi. Orada da böyle bir çizgi romanın mı bir şeyin içindelerdi. O da çok değişik bir hikayeydi. Onda da yine böyle farklı onun içindeki hayatı vardı. Bir ondan bir şekilde sıyrıldıktan sonraki hayatı vardı. Tatlı hikayeler bunlar. Bu kız da böyle dizileri çok güzel oynuyor gerçekten. Bu da benim de izlerken çok keyif aldığım, sadece benim değil herkesin ayıla bayıla izlediği dizilerden bir tanesi oldu Lovely Runner. Hala izlemediyseniz bence çok şey kaçırıyorsunuz. Şiddetle tavsiye ederim. Bundan mutlaka izlemeniz gerekiyor. Ve gelelim ilk kısmın son dizisine. Bu diziyi uzun uzun anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hangi diziden bahsediyorum? That's Game. TV Ink'te yayınlandı. 8 bölümden oluşuyor toplamda ama şöyle bir şey yaptılar. Diziyi 2 bölüme ayırdılar. 4 bölümünü 2023'te, 4 bölümünü 2024'te yayınladılar. Başrol oyuncularını söyleyeceğim. Maşallah çok zengin bir kadro. Park So-dam'la So In-guk zaten başrol ikilimiz. Onların haricinde bir de artı olarak Choi Siwon, Song Hoon, Lee Jae-wook, Lee Do-yoon, Kim Jae-wook ve Kim Ji-hoon var. Bunları niye artı olarak saydığımı da konuyu anlatınca söyleyeceğim. Şöyle bir konusu var bu dizinin. So In-guk fakir bir ailede büyümüş genç bir adam. Ama buna rağmen de aslında çok kibar, çok düzgün yetiştirilmiş bir çocuk. Fakat ne yazık ki iş bulmayla alakalı büyük bir sıkıntısı var. 7 yıl gibi bir süre ne yaparsa yapsın bir türlü iş bulamıyor ve bu da haliyle onu artık çok umutsuz, çok mutsuz bir insana dönüştürüyor. Ve ne yazık ki bu umutsuzluğun ardından da hayatına son vermeye karar veriyor ve kendini yaşadığı binanın tepesinden atıveriyor. Öldükten sonra her şeyin biteceğini zannediyor ama olay asla öyle olmuyor. Kendini birden öldükten sonra cehennem kapısının önünde duran ölümle yüzleşirken buluyor. Ölüm dediğimizi de Park So-dam canlandırıyor ve o ölüm ona şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki sen intihar ederek yapabileceğin en büyük günahlardan birini işledin ve bunun karşılığında da cehenneme gideceksin. Ama eğer cehenneme gitmek istemiyorsan sana diyor bir seçenek sunacağım. Bu çocuğa 12 tane hak veriyor. 12 kez onu farklı bedenlerde yeniden hayata döndürüyor ve diyor ki herhangi birinde hayatta kalmayı başarırsan cehenneme gitmekten kurtulacaksın. Ve bu şekilde de daha ilk bölümde bizim bu 12 kez hayatta kalma challenge'ımız başlıyor. İşte her uyandığında da farklı bedenlerde olacak dedim ya, işte bu az önceki okuduğum isimler, işte Siwonlar, Song Hoon'lar, Lee Jae-wook'lar, Lee Do-yoon'lar falan, her uyandığında tanıdık bir yüz, bizim için tabii ki tanıdık bir yüz. Ve şimdi ben bu diziyi nasıl anlatayım, nasıl öveyim, nasıl hak ettiği değeri vereyim inanın bilmiyorum. Çok deli bir diziydi ama onu söyleyeyim öncelikle. Ve şöyle bir şey var. Bizim çocuk bu arada geride bıraktığı bir tane de sevdiği, aşık olduğu bir kız vardı. Bir de annesi var. Bu ikisiyle de bir şekilde bağlantı kuruyor. Ama tabii onlara açık açık da söyleyemiyor kim olduğunu. Sonra o süreçte bir manyakla karşılaşıyor. Farklı bedenlerdeyken o manyakla mücadele etmeye çalışıyor. Ölüyor, geri geldiğinde yeniden onu buluyor. O önceki hayatında yarım bıraktığı hikayeyi o şekilde yeni bedenle devam ettirmeye çalışıyor falan. Yani şu an izlemediğiniz için belki size karışık geliyor anlattığım şey ama puzzle gibiydi dizi. Yani her uyandığı bedenle yaşadığı hikaye bir diğeriyle çat diye oturuyordu yerine. Ve dizi bittiğinde ortaya kocaman bir puzzle çıkıyordu. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Yani bu benim kendi yorumum, puzzle dediğim şey. Arkadaşlar izlemediyseniz ne olur oturun izleyin. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bu diziyi anlatamayacağım size. Yani That's Game gibi bir dizinin unutulup gitmemesi lazım. Ya da insanların buna burun kıvırmaması lazım. Diğerlerini bir tavsiye ediyorsam bunu 100 tavsiye ediyorum. Böyle bir diziyi bence herkes izlemeli. Hele bir de bir bölümde hiç unutmuyorum. Çok sevdiğim 2 tane psikopat
rolünü çok güzel oynayan karakterler var. Onların böyle birbirleriyle savaşını yapmışlar ama dedim ki izlediğim şey şu an gerçek mi? Hani gerçekten bu ikili birbirleriyle savaşıyor mu? Müthiş oyuncular çünkü. Ve ikisi de kötü rolleri inanılmaz güzel oynuyor falan. İzleyin ya. Ne olur izleyin bu diziyi. Death Game'i izlememek o hikayeye, o senaryoya, onu yazan zekaya ve tabii ki o kadroya büyük bir haksızlık bence. Yeter lan yeter! Yeter! İnternette her yere, herhangi bir yere Death Game izle yazdığınızda zaten bir sürü siteyle karşılaşacaksınız. Bunu bana çok soruyorsunuz bu arada. Ben şu diziyi nereden izleyebilirim? Netflix'te yok falan filan diye. Arkadaşlar sadece Google'a izlemek istediğiniz dizinin adını yazıp sonuna izle eklemeniz yeterli. Bir sürü site çıkıyor karşınıza o şekilde. Son zamanlarda izlediğim dizilerin ilk kısmının nihayet sonuna gelmiş oldum. Bunu dediğim gibi mecburen ikiye bölüyorum. İkinci partı da artık önümüzdeki hafta, bundan sonraki hafta inşallah yayınlarım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.